karavanın tasarım aşamasından bahsedeceğiz. Sen bu arada fındık çalmışsın fark ettim. Bu çok işinizi kolaylaştırıyor. Benim evrem. Benim evyem çünkü ciddiye almıyorlar. Bir de şu avantajı var, ondan da bahsetmek lazım. Oraya neden gelemeyeceğini Benim göreceksin. tek pişmanlığım ne biliyor musun? Selam herkese, hoş geldiniz. Selamlar. Bugün neredeyiz? Bugün Fatsa'nın bir köyündeyiz. Tam fındık toplama zamanına denk geldik. Evet. Arkamızda fındıkları görüyorsunuz. Kurutmak için serdiler buraya. Biz de burada video çekelim dedik fındıklarla birlikte. Aynen. Fatsa dün çok sıcaktı. O yüzden böyle köylere kaçtık. Instagram'dan takip edenler varsa onlar zaten saniye saniye haberdar ediyoruz. Peki bugün neden bahsedeceğiz? Bugün bizce karavanın tasarım aşamasından bahsedeceğiz. Tasarım yaparken ne yapmanız gerektiğinden bahsedeceğiz. Bu bizim için çok önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Evet. Sebebine gelince de nedir bunun sebebi? Şöyle bir karavan çok aslında kapsamlı bir şey, kolay bir şey değil. Çok fazla işin ahşap boyut, hani ahşap işçiliği var, marangozluk Evet. kısmı var, elektrik tesisatı, su tesisatı ve bunu düzgün yapabilmek için bir tasarım olması lazım. En azından yani bir kağıda böyle çizip bizim bu kadar masamız, bu kadar dolabımız olacak, burası banyo, burası mutfak olacak diyebilmek çok önemli bence. Evet, biz bunun için bir tasarım programı kullandık. Evet. Ücretsiz. Neydi programın adı? SketchUp Pro diye bir program. Ücretsiz ve herhangi bir reklamını da almadık bu Evet, arada. evet. Siz de araştırın, daha kolay bir program bulabilirseniz tercih edin Aynen. kesinlikle. Bizim tasarımımızda işte girişte mutfak var, hemen karşısında banyosu var. Arka tarafa da oturma alanını geniş bir şekilde koyduk. Yatağı da onun üzerine asansörlü bir yatak Evet. olarak koyduk. Biz bunu tasarım programında yaparken işte tezgah ahşap olsun, masif olsun, dolaplar beyaz olsun, buralar mavi olsun filan. Orada hepsi yok tabii şu anda gördüğünüz çizimde. Ama bu bizi çok etkiledi. Mesela masif olduğunda nasıl görüneceğini çizim programında çok net görebildik. Banyoda dedik ki lavabo burada işte gördüğünüz gibi köşede olsun, klozet bu tarafında olsun. Dedik ki burası o zaman tamam, bizim duş alacağımız yer bu alan yeter mi? Yeter. Arka taraftaki yatağın yüksekliği bu kadar olursa baktık bize çok güzel bir alan kalıyor. O yatağın altında dolap görüyorsunuz mesela. O dolapları biz koymadık. Koymaktan da vazgeçtik. Şöyle biz çizimde yaptığımızda dedik ki burada geniş alanımız kalıyor. Biz bunun altına dolap da koyabiliriz. Sonra baktık ki dolap alanımız çok fazla. Gerek kalmadığı için koyabilecekken koymaktan vazgeçtik. Bir de çizimde yukarıda teras alanını görüyorsunuz. Biz onu hala yapmadık. Yapamadık ama yapmadık değil. Malzemelerimizi falan filan aldık ama malzemelerimizden birkaçının başına bir şeyler geldiği için yapmadık. Onu tamamlayacağız en kısa sürede. Evet. İstanbul'a dönünce inşallah. Evet, ama orada baktık bizim mesela güneş panelinin arkasında büyük bir alanımız kalıyor. Dedik burası teras olsun. Evet. Tasarımı yaparken aracı almamıştık ama aracı aldıktan sonra tasarımı yapmanız ölçüler %100 oturacaktır. Bir. Evet. İkincisi ne kadar alanınız olacak? Yani depolama alanı ne kadar olacak? Çok küçük bir alan olduğu için onu birebir görebiliyorsunuz. Üzerinde bantlarla çizerek de direkt hani Evet. neye sahip olacaksınız bu bitince onu direkt görme şansına sahipsiniz. O yüzden çok önemli bir adım diye düşünüyoruz. Güzel bir şey aslında değindin. Şimdi çiziminizi yaptınız. Motorlar geçiyor, fındıklar taşınıyor. Evet, güzel bir şeye değindin. Sen bu arada fındık çalmışsın fark ettim. Şöyle, şimdi çizimi de yapsanız bu yaptığınız çizime bağlı olarak aracın üzerinde böyle bantlarla dolapları böyle gösterebilseniz, mutfak burası, banyo burası gibi. Bu çok işinizi kolaylaştırıyor. Bana 1 metre mutfak yeter diyebilirsiniz ama O bir bu metreyi mutfağın... tam görmeden... Evet, görmeden anlayamıyorsunuz yani. Çünkü ocağı var, evyesi var, bakıyorsunuz bir yer kalmıyor. Bunu tasarım programına veya bir çizime en azından kağıt üzerinde koyduğunuzda diyorsunuz ki benim evyem benim evyem 30 santim. İşte 30 santimde ocak var. Arada bu kadar boşluk var. Kalıyor tezgah bu kadar mesafe. Evet. Bunu rahat söyleyebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki bana bu yetmez. İşte banyom bu kadar genişlikte olacak. Mutfakla banyo arasında bu kadar mesafe kaldı. Hemen o kadarlık bir alan yaratıp arasından geçmeye çalışıyorsunuz. Biz onu yaptık mesela. Aynen. Biz bu tasarım programını kullandığımız halde mesela buzdolabı istediğimiz noktaya yerleşmedi. Bunun Evet. sebebi ise
şuydu, biz aracı almadan önce yaptık bu tasarımı. Evet. Elimizde araç olsaydı, yanımızda olsaydı bu çizimi yaparken mutfak buzdolabı buraya gelecek diyecektik ve oraya neden gelemeyeceğini görecektik. Aynen öyle. O yüzden bu basamak oldukça önemli bir basamak. Evet. Peki programı kullanmak zor mu? Şöyle, aslında çok kolay programı kullanmak. Ben bu programı ilk defa kullanmama rağmen bir gün içerisinde programı öğrendim ve çizimi yaptım. Son haline getirdim 24 saat içerisinde. Siz de bunu birazcık uğraşarak, hani YouTube'da videolar falan var bu programları nasıl kullanabileceğinizle alakalı. Kolaylıkla öğrenebilirsiniz. 3 boyutlu programda da yaparsanız şu avantajınız var. Mesela bizim yatağımız üstteydi. Evet. Diyeceksiniz ki işte yatağım bu kadar yükseklik, altında bu kadar alan kalıyor. Görünümüne bakıyorsunuz, ha diyorsunuz ki evet burası geniş bir alan ya da burası geniş olmadı, şunu iptal edeyim, bunu daraltayım diyebiliyorsunuz. Ki biz mesela bu sayede neyi gördük? Bu dolapların... Bizim mutfak dolapları normalde standart bir karavanlarda 20 santim oluyor bu dolaplar. Evet. Bizimki 35 santim, yani 15 santim ciddi bir fark var. 2 raflı bizim sistemimiz şu anda. Evet. Hani karavancılarda işte alt alta 2 tane küçük küçük yerler koyuyor. Biz bayağı tüm mutfak şeylerimiz, daha doğrusu tabak mabak bardaklarımız, kahve ekipmanlarımız falan hep onların içerisinde. Ha bir de şu avantajı var, ondan da bahsetmek lazım. Şimdi siz karavanı kendiniz yapacaksınız. Kendiniz yaptığınızda ne kadar malzeme kullanacağınızı tahmin etmeniz pek mümkün değil. Bu işi ilk defa yapıyorsanız ne kadar ahşap gidecek, ne kadar işte kontraplak gidecek, ne kadar lambire kullanacaksınız, metrekaresini falan orada görebildiğiniz için bunu çok net olarak görebiliyorsunuz. Veya diyelim ki kendiniz yapmadınız, gideceksiniz bir karavan firmasına. Yani şöyle, biz bu Orada tasarım programıyla 2 tane fuar gezdik. Birinde bu tasarım programının videosuyla gezdik, birinde yokken gezdik ve karavan firmaları da öyle çok ciddi yani kale almıyorlar, dönüş yapmıyorlar. Evet. O çok böyle sürekli reklamları dönen, videoları olan firmaların dönüş yapmadığını, sorduğunuz soruya bile cevap alamadığınızı, ama bununla gidince insanlar sizi biraz daha kale alıyor. 2 hafta, 2,5 hafta peşinden koştuğumuz firma oldu. Zaten bundan dolayı da aslında biz biraz da kendimiz yapmaya da karar verdik. İhtiyacınızı tam olarak bilerek ne yaparsanız yapın, kendiniz yapacaksınız da, firmayla da yapacaksınız. Sizin ihtiyacınız bu. Bunu yapmayan firma sizin için doğru firma değildir. Evet, biz sorduğumuzda mesela dedik ki biz banyoyu burada istiyoruz. Burada olmalı. Arkada da bu kadar büyük bir oturma alanı istiyoruz. Çizim yokken bize olmaz öyle. Yok işte banyo burada olur, oturma alanı önde olur filan. Çünkü kendileri öyle yapmamışlar. Hiç de uğraşmak istemiyorlar. Hazırda tasarımları var zaten, onu yapmak istiyorlar. Öyle olmaz. Şurası geniş, burası dar kalır, burası sığmaz filan. Yaptık, oldu yani gayet güzel. Yaptık, oldu. Bir de şeyi eklemek istiyorum. Hangi firmadan fiyat alırsanız alın, her şeyin marka, modeli ve fiyat bilgisiyle alın. Ki zaten onlar toplu aldıkları için piyasada görünen fiyattan daha indirimli alıyorlar. Evet. Şimdi mesela adam, rakamları tamamen afaki söylüyorum, 200 bin liralık teklif veriyor. Bakıyorsunuz her şeyin en kötüsünü kullanmış ama sizi etkilemek için oraya bir tane karavan buzdolabı koymuş. Yani ben de Vestel buzdolabı kullandım. Gayet memnunum. Ama diğerlerine baktığınızda gerçekten çok kötü, sizin işinizi görmeyecek, sizi yarı yolda bırakacak malzemeler koyuyorlar. Onun yerine biz diyoruz ki dengeli olsun. Bir şeyin en pahalısını, diğerlerinin de en ucuzunu kullanmak yerine bütçeniz bu kadarsa, 200 bin liraya satıyorum. Dengeli kullanın. Çünkü bazı şeyler daha hayati. Aküler, işte elektronik donanım, bunlar çok önemli. Bunları araştırın. Hangisi sizin için yeterliyse, en pahalısını da almayın tabii her şeyin. Yeterli olanları kullanın. Bir de şu çok önemli. Bize mesela çok diyorlardı. İşte karavan ocağı, karavan evyesi, karavan buzdolabı, karavan fırını. Hayır kardeşim, yani evet onlar onun için yapılmış ama biz de normal ocağı kullandık. Karavan ocağının tek şeyi, bir şey döküldüğünde lavaboya akması ve lavabo çok küçük olduğu için orada düzenli yemek yapıp düzenli yemek yiyeceksiniz ki biz 3 öğün yemek yiyoruz. Yeri geliyor 5 öğün yemek yiyoruz. Doğal olarak tencere yıkıyorsunuz. Tencereyi şu kadarcık bir şeyde yıkayamazsınız. Bir de karavan ocağında mesela şöyle bir şey vardı. Biz öbür kiraladığımız karavanda görmüştük. Lavabonun hemen dibinde orada bulaşık yıkadığınız zaman ocak ıslanıyor ve ocak yanmıyor. Karavan ocağı ve normalin 3-4 katı fiyatı var. Ve kullanamıyorsunuz. Benim tek pişmanlığım ne biliyor musun? Evet. Fırın olmaması. Evet, fırın yani olsa iyi olur muydu?
ben çok kullanacağımızı düşünmüyorum yine de. Yani ayda yılda bir kullanacağımız bir şeyi koymamak hala mantıklı Bilmiyorum geliyor. yani benim tek pişmanlığım ama onun haricinde ya pişmanlık da değil. O olsa daha iyi olurdu diye düşündüğüm zaman dilimleri oluyor. Ama onun haricinde olan şeyden oldukça memnunum. Bir, çok araştırmak. Evet. 2, gerçekten oturup tasarım yapmak. 3, bunu önceden deneyimlemek. Bir, deneyimlemediğiniz bir şeyi hayal ediyorsanız yanlış hayal edebilirsiniz ya da hayalinize gitmek çok daha zordur. Evet. Yani biz kiralama yapmasaydık, ondan önce bir karavan deneyimimiz olmasaydı şu an bu belki de bu seviyelerde olmayabilirdi diye düşünüyorum. Tabii kesinlikle. Programın linkini aşağıya bırakırız. Bunun gibi ücretsiz uygulamalar var. Hani kullanımı bizim kullanımımıza en basit geldiği için biz bu programda yaptık. En büyük tavsiyelerimizden biri her şeyi, yani ne yapacaksanız yapın, bunu görerek, bilerek, araştırarak yapın. Evet, bir sonraki videoda görüşürüz. Birazcık daha fındık yiyeceğiz. Evet. Yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olmayı ve videoyu arkadaşınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.